Günaydın. Pörçah'taki evimizden şu an yola çıktık. Fransa'ya doğru devam ediyoruz. Saat şu an sabah 7:30. Navigasyon bize 10,5 saat civarında bir mesafe gösteriyor. O mudur? Sağa dönün. Sağa dönün. Tren istasyonundan direkt gidebilirsiniz. Raylarınız. Şimdi Fransa'ya girmeden önce almanız gereken şöyle kriter etiketi var. Şöyle etiket. Bunu ön camın sağ tarafına yapıştırmak zorundasınız. Aracın emisyon değerlerini gösteriyor bu. Bizim aracımız hibrit olduğu için mor etiketi aldık. 5 euro karşılığında bunu alabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Bu olmazsa trafik cezası yiyebilirsiniz. Hatta bazı bölgelere Fransa'da giremiyorsunuz. Örneğin dizel araçta giremeyeceğiniz yerlerle var. Aklınızda olsun. Şimdi ben bunu ön cama yapıştıracağım. Ortasında plaka yazıyor. Böyle bizimkisi bir numara ve mor etiket. Resmi siteden başvuruyu yapıyorsunuz. Belge kargo ile evinize geliyor. Zarfın arkasında etiketin camın sağ içine nasıl yapıştırılacağı zaten adım adım gösterilmiş. Peki bu renkler ve numaralar neye göre belirleniyor? Rengi kafamıza göre seçemiyoruz tabii. Sistem tamamen aracınızın ruhsat bilgilerine yani emisyon sınıfına bakıyor. 0 yeşil elektrikli araçların. 1 mor bizim gibi hibritler veya yeni nesil benzinliler için. Bizim etiket o yüzden bu. 2'den 5'e doğru rakam büyüdükçe aracınızın yaşı ve salınımı artıyor. Rakamı yüksek olan araçlar kirlilik günlerinde şehir merkezlerine giremiyor. Olayın tüm özeti bu aslında. Bitti mi Gökalp ağzındaki? İyi bak. Hadi. Pörtşah'taki evimize arkamızda güzel anılar bırakarak veda ettik. Gece yağan yağmurun ardından Alpler sise bürümüş vadileriyle adeta yepyeni bir güne uyanıyor. Şimdi rotamız her yıl kalbimizin attığı o tanıdık coğrafyaya, İsviçre'ye doğru uzanıyor. Yol boyunca bir yandan Avusturya'nın bu büyüleyici dağ manzaralarını, yeşilin en taze halini birlikte içimize çekerken bir yandan da Türkiye'den bu yana uzanan karayolu yolculuğumuza dair pratik ipuçlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Hazırsanız bu görsel şölenin ve yeni hikayelerin peşinden gitmeye başlayalım. Böyle bir şey var. 15 euro. Cüzdanımı ver oğlum arkana. Çabuk çabuk ortada cüzdanı. Sürteceğiz. Şeyi mi göstereceksin? Mercanla para mı? Özel ücretliyormuşuz. Genel mi? Okay. Ben anlamadım. Magnet'in ne faydasını gördük biz. Burası ücretli bir yol olduğu için buraya otoyol parası, daha doğrusu bizdeki Kuzey Marmara gibi bir yolda olduğu için para ödemek zorunda kaldık. Yani vignetimiz olmasına rağmen geçerli değilmiş. Onu öğrendik. Simit. Salzburg otoyolunda Türk plakalı trene geldik. 34 plakalı bir tren. Vignetimiz var ama Avusturya'da bazı tünel ve özel dağ geçitleri ekstra ücrete tabi. Burası için de 15 euro ödedik. Sürpriz yaşamamak adına yola çıkmadan Asif'in Mag'in resmi sitesinden güzergahınızı kontrol etmeyi unutmayın. Kames'e doğru Alplere tırmanıyoruz şu an. Fransa'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Saat şu an 10'a yaklaştı. Biraz daha ilerledikten sonra depoyu fullleyeceğim. Şu an kalan menzil
456 kilometre civarında gösteriyor. Konaklayacağımız eve de mesafemiz 685 kilometre. Bir aksilik olmazsa molaları hariç saat 5.30 civarında eve varacağımızı gösteriyor navigasyon bize. Akşamdan yağmur yağdığı için geçtiğimiz bir sürü güzergahlarda hava bayağı serindi. Şu an dış sıcaklık 17 derece gösteriyor. Serin serin gitmek iyi, en azından yazın bunaltıcı sıcağına karşı gitmektense. You round the corner, 4 a.m. Headlights through my window like sunlight blazing in. You lay your head down, square on the wheel, and that horn is sounding through the night's tender still. And I've got to thinking your heart ain't worth this pain. I wanna love you, but it's more of the same. You had me charmed then, when your song rang true. Son 6 yıldır İstanbul'daki evimizden çıkıp kendi arabamızla buralara geliyoruz. Avusturya ve İsviçre hattının bu sakin, huzurlu doğası bizi her defasında yeniden büyülüyor. Kanalımızda rehber niteliğindeki bilgileri aktarmayı çok seviyoruz ama bu videoda biraz da gözlere hitap edelim. Kadraja giren bu muhteşem manzaraların tadını birlikte çıkartalım istedik. Aslında aklımızda hep o çok sevdiğimiz İsviçre var ama bu etapta direksiyonu önce Fransa'ya, o güzel Fransız coğrafyasına doğru çeviriyoruz. Hazır arka koltukta tatlı bir sessizlik varken, yani çocuklar da uykudayken, yolda alabildiğince mesafe alalım. Yavaş yavaş Almanya sınırına yaklaşıyoruz. Önümüzde hem transit geçeceğimiz keyifli yollar, hem de Fransa'ya uzanan harika bir rota var. Acelesiz, manzaranın tadını sizlerle birlikte çıkarta ilerliyoruz. Take me on a spree, I wanna get to know me, every little inch of me. Gentle while you stroke, when you picture me, every number count, love tokens. Where did all the swallows fly when I was 17? Caught up in a dream. Münih tabelaları görünmeye başladı. Avusturya'dan çıkıp Almanya sınırına doğru yaklaşıyoruz. Almanya otobanları denince akla hep hızlı ve akıcı yollar gelir ama buralarda yol çalışmaları eksik olmaz. İlerleyen kilometrelerde bizi nasıl bir trafik bekliyor birlikte göreceğiz. Take me on a spree, I wanna get to know me, every little inch of me. Gentle while you stroke, when you picture me, every number count, love tokens. Biz bu kanalı açmadan önce ailece kendi arabamızla buralara geliyorduk. Aslında bu yıl planımız bu rotayı karavanla yapmaktı fakat şartlar el vermeyince yine kendi aracımızla yola çıktık. İki çocukla seyahat ederken uçak ve kiralık araç ikilisi öyle acı tecrübeler yaşattı ki kendi arabamıza yola çıkmaktan başka seçenek düşünemez olduk açıkçası biz. Bütün bagaj düzenimizin yanımızda olması, istediğimiz an mola verebilmek, iki çocukla seyahat etmek büyük kolaylık. Şimdi Münih hattını geçip Fransa sınırına doğru ilerliyoruz. Hazır sessizlik sürüyorken tempo kaybetmeden yolumuza devam edelim.
Avusturya-Almanya sınırındayız. Buradan Almanya'ya giriyoruz. Almanya üzerinden Fransa'ya geçeceğiz. Yanılmıyorsam Münih istikametinden geçecektik. Çatalın solundan devam edin. Avusturya-Almanya sınırı serbest geçiş burada da. Ama gördüğünüz gibi solda polis var. Almanya'ya girdik şu an. Avusturya'dan Almanya'ya girdik. Yolumuza devam ediyoruz. Burada hava kapalı, basık bir hava var. Yağacak gibi. Almanya'dan çıkış tarafında bayağı sıra var şu an. Kuyruk gözüküyor ama geride sanki bir kaza veya lastik değiştirme gibi bir şey vardı. Ondan mütevellit böyle çok uzun kuyruk var şu an. Karşımda görüyorum. Almanya otoyollar için herhangi bir ödeme yapmadım. Almanya'da bütün otoyollar ücretsiz. Agaya beleş. Avusturya'da da sabah çıktığımızdan bu yana o kadar çok yol yapım çalışması var ki. Şimdi Almanya'da devam ediyoruz. Transit geçeceğiz Almanya'ya. Almanya'da da bayağı bir yol yapım çalışması var. Sürekli böyle belli bir mesafede dur kalka giriyoruz arabayla. Yani İstanbul'un trafiğinden kaçtık, burada yakalandık. Ama acaba şey mi? Almanya'ya adım attık ama doğa henüz ülke değiştirdiğinin farkında değil sanki. Avusturya'nın o görkemli dağları yerini yavaş yavaş daha tatlı düzlüklere bıraktı. Yeşilin tonu, havanın o hafif kapalı ve serin dokusu aynen devam ediyor. Avrupa içinde sınırların tabelalardan ibaret olması insanı her defasında şaşırtıyor. Ne bir duraklama ne de bir kontrol. Birkaç metre içinde farklı bir ülkenin kuralları ve otoyol sistemindesiniz. Avusturya'daki vinyet ve özel geçiş ücretlerinin ardından Almanya otobanlarının ücretsiz konforuna geçmek de bu etapın güzel bir bonusu oluyor bizim için. İşte yolda olmanın en güzel, en sıcak anlarından biri. Evimizden 3000 kilometre ötede olsak da direksiyon başına tanıdık birilerini görmek ve o gönül bağını hissetmek insanı yürekten mutlu ediyor. Tek bir korna sesiyle selamlaşıp geçtiğimiz bu anlar yolculuğumuzun bu 3. etabına unutulmaz bir hatıra bırakıyor. Mesela dayın nerede oturuyordu? Bizimkiler nerede oturuyordu? Kız falan da mı orada? Hepsi öyle. Stuttgart 219 kilometre. İstanbul'un trafiğinden kaçtık. Almanya'da otoban trafiğine takıldık. Yol yapım çalışması mı var? Başka bir şey mi var? Bilmiyoruz. Yani yol bir kırmızı oluyor, sonra sarıya dönüyor, sonra yine akıyor, sonra bir daha kırmızı. Aynı ikinci köprü trafiği gibi. Yaklaşık 5 saattir araç kullanıyorum şu an. Almanya'dayız. Arabanın kalan menzili 90 kilometre civarı gösteriyor da bulmuşken bir tane Shell'de depoyu fullleyeyim dedim. Benzinin litresine bakın. 2.30. 2.30. Ne oldu? İçeride biri var. Ay çocuk falan mı oluyor? Ne olmuş? Bak kimse yok. Araba arızalanmış. Stuttgart yakınında, onun için polis gelmiş, müdahale ediyordu. Biraz beklemede oldu.
Stuttgart'a doğru yaklaştık. Sabahtan bu yana da yaklaşık 510 kilometredir araba kullanıyorum. Yollar genelde kalabalık ama hava sıcaklığı 22-23 derece olduğu için bayağı rahat bir yolculuk oluyor çok şükür. En azından güneşin altında, güneşin altında pişmeden gitmek iyi. Bu arada takipçimizden Kaan Bey'in şöyle bir uyarısı, daha doğrusu hatırlatması vardı. Ben de yeri gelmişken hem kendisine buradan selam göndereyim. Hem de onun bize verdiği tavsiyeyi de sizlerle paylaşayım. Uzun yolculuklarda sürekli oturarak ve hareketsiz gittiğimiz için kan dolaşımımız gerçekten yavaşlıyor. Özellikle erkeklerde veya yaşlılarda ödem toplaması çok oluyor bacak bölgelerinde. Bunun için belirli aralıklarla mola yaparak yürüyüş yapmayı sakın ihmal etmeyelim. Yapabiliyorsak koşu da yapabiliriz, hafif tempolu. Yiyeceğimize içeceğimiz konusunda dikkatli olalım. Ben çok kahve tüketmiyorum yolculuklarda. Genellikle termosa çay koyuyorum. Çay daha iyi oluyor zihin açmak için benim için. Çok canım çekerse soğuk kahve alıyorum. Hazır kutu olan kahvelerde. Bir de kılık kıyafet de yolculuklarda gayet iyi. Pamuklu havaalan kıyafetler giymenizi öneririm. İşte yaza göre isteyen şort giyebilir, isteyen pijama giyebilir, isteyen kapri giyebilir veya ne giymek isterseniz size bağlı. Bu bilgiyi de buradan paylaşmış olayım size. Biz şimdi yolculuğa devam ediyoruz. Ve Pijamalarınızı giyin. Sonra da uykuya geçin. Ha. Bana bir elektrik süpürgesi. Benzin şokunu Bosch'un genel merkezinin altından geçerken atmaya çalışırken eşimden gelen bana buradan bir süpürge teklifiyle mevzu bambaşka bir yere geldi. Pompadaki o rakamı gördükten sonra hesap yapıyorum. Galiba depoyu fullemek bir elektrikli süpürge almaktan daha pahalıya gelecek. Neyse ki tabelalarda Fransa şehirleri belirmeye başladı da moralimiz yerine geldi. Müziğin ritmini arttırıyoruz. Menzili az kaldı. Yol ne kadar uzun, direksiyon başında olmak ne kadar yorucu olursa olsun kilometreler eriyip haritada yeni bir ülke kadraja girince bütün yorgunluk da bir anda siliniyor. Şimdi önümüzde Ren Nehri ve nehrin öte yakasında bizi bekleyen Fransa var. Fransa Almanya sınırıymış. Bak burası. Köprü iki ülkeye ayırıyor birbirinden. Ren Nehri. Anneciğinin bakıcı nananna. Anneciğinin çişlisi nananna. Annesinin bakıcı. Ellerimizi bağladık. Gözlerimizi kapatıyoruz. Sus. Çıt yok. Kapat abisi gözlerini. Kapat gözlerini. Kapat dedim. Sen de kapat. Sağdaki çıkışa girin. Kapa gözlerini. Dümdüz ilerleyin. Hani bok kokuyor. Fransa bizi yağmurla karşıladı. Ve sonunda artık Fransa topraklarındayız. Ekran karşısında yol akıp giderken her şey dışarıdan çok kolay görülebiliyor. Ama işin bir de arka koltuk tarafı var. Saatlerce arabada çocukları oyalamak, modlarını yüksek tutmak gerçekten kolay değil. Uzun yola çıkan herkes çok iyi bilir. Çocuklu yolculuğun esas yükü annelerin üzerinde. Yol arkadaşım nezdinde yollarda çocukların kahrını çeken, onları oyalayan tüm annelerin hakkını teslim etmek lazım. Bu arada Fransa bizi camımıza vuran ince bir yağmurla karşıladı. Bakalım bu etapta bizi neler bekliyor.
10 saatlik bir sürüşün ardından Fransa'da kaldığımız eve nihayet vardık arkadaşlar. Saat şu an Fransa saatiyle tam 7. Bayağı yorucu bir yolculuk oldu. Hava genellikle kapalıydı, serindi ama bayağı trafik vardı. Özellikle Almanya tarafında bayağı yol yapım çalışmaları vardı. Sebepsiz böyle trafik bir duruyor. Sonra kendiliğinden açılıyor. Sonra bir daha duruyor, bir daha açılıyor. Az önce dediğim gibi tıpkı ikinci köprü trafiği gibi böyle sebepsiz bir tıkanma var, sebepsiz açılıyor. Ev böyle çok merkezi bir yerde. Bu arada Alsas bölgesindeyiz şu an. Bir süre buraları gezeceğiz. Sonra bakacağız artık vaktimize göre nerelere gidebiliriz diye. Ev hemen köşe başı sayılır. Ev böyle çok butik bir ev. Ama üst katı var. Üst katta kalıyoruz biz. Size evi göstereyim. Birinci katta kalıyoruz yine. Merdivenle çıkıyoruz yukarı. Asansör yok burada. Burası dairenin girişi. Çatı katı bir daire. Çok güzel mutfağı var. Buzdolabı. Fırını, ıvır var. Ocağı var. İşte Airbnb evlerinde bütün tabak, çanak, her şey bu evde var. Şöyle karşısı üzüm bağları falan var. Biliyorsunuz Alsas bölgesi şarapçılıkla ünlü bir yer. Evin salonu böyle. Bebek için mama sandalyesi ayarlamış sağ olsun. Evde klima yok ama havalandırma ve hava temizleyici var. Küçük bir oturma grubu var. Dolap, kitaplık ıvır zıvır, her dilde kitaplar var. Şöyle bir tane yatak odası var. Bizim ufaklık uyuyor burada. İkinci bir yatak odası da var. Gardırobu vesairesi. Gökalp'in yatağı orası. Burada tuvalet var. Avusturya'da kaldığımız evden daha güzel. Boyu çok içimize sindi. Şöyle ayrı bir banyosu var. Çok temiz. Duşakabini var. Çamaşır makinesi bizim her gittiğimiz evde mutlaka olmasını aradığımız. Daire çok güzel. 110 metrekare var. Şimdi araçtaki eşyaları eve çıkartacağız yavaş yavaş. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalda çok daha güzel videolar da var. Onları da izlemeyi unutmayın. Abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Gezi videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merak edenler için araçlarla alakalı tüketim değerlerini de paylaşayım. Şimdi aracımız Türkiye'den bu yana 8002 kilometreye geldi. Ne kadar enerji harcadığımızı da şöyle göstereyim. Türkiye'den bu yana toplamda 2545 kilometre yol yapmışız. 174 litre yakıt harcamış, benzin harcamışız. Bu kadar yoldaki ortalama yakıt tüketimimiz de 5.7 litre olarak gözüküyor. Aracımız 8002 kilometreye geldi. Şarjımız %70'te. Yani kabaca da 617 ikisiyle birlikte toplamda 700 kilometre yakın mesafe daha kat edebiliriz şeklinde bilgi verebilirim. Bu arada port bagaj olduğu için port bagajın da yakıta etkisi yaklaşık 1 litre civarında. Yani benim hesabıma göre 0.8 litre civarında yapıyor. Bütün yol boyunca klima %90 açıktı. Çünkü havalar malum sıcak. Hızımız da ortalama %110-120 arasında sürekli gezindi diyebilirim size. Yani port bagajın yakıta çok etkisi yok. Ağırlık olarak da port bagajın üzerinde nereden baksanız 40-45 kilo kadar yük taşıdım ama hiç aracın üstünde varlığı yokluğu belli değil. Öyle de bilgi verebilirim size. Son bir not, kusura bakmayın uzatıyorum ama Avusturya'da kaldığımız evin muhiti şahaneydi. Ama ev çok kötüydü. Yani yıllardır Airbnb'de kalıyoruz ki ben kaç tane değerlendirme aldım ev sahiplerinden. 5 üstünden 5 puan almış bir misafirim. Evinde puan oldukça yüksekti ama evde internet dahi yoktu. Daha önceden gelen misafirler modemi kırmışlar birkaç defa. Ev sahibi de iptal etmiş. Sözde Airbnb'ye yazmış bunu. Ama ben rezervasyonu aylar öncesinden yapıyorum. Bana dese ki evde internet yok haberiniz olsun ki. Hani ben uzaktan çalışıyorum. İnternete ihtiyacımız var. Yurt dışında internet hakikaten olmazsa olmaz bir şey. Yani yeme içme gibi bizim için çok önemli bir şey. İşimizi de buradan yürüttüğümüz için. Bana dese ki 2 ay öncesinde evde internet yok bilginiz olsun. Ben ona göre
rezervasyona gerekirse iptal ettirdim. Ev sahibiyle takıştık. Evde yorgan nevresim dahi yok. Tabak çanaklarda eksikler vardı. Hani hakikaten bizim zaruri kullanacağımız şeylerde eksikler vardı. Onun için oradan hızlı bir şekilde kaçtık geldik. Bu bilgi de böyle olsun. Hani evin linklerini isteyen arkadaşlar olur ama o evi tavsiye etmiyorum. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Bu sefer kendinize iyi bakın. Hakikaten görüşmek üzere.